Bir insanın dışı harabe gibi görünebilir. Peki ya içi? Ya o hor görülen beden bir hazine saklıyorsa? Bugün sizlere insanların dış görünüşüne aldanıp nasıl büyük bir vebal altına girdiklerini Kambur Ayşe'nin yaşanmış hikayesiyle anlatacağım. O, kendisine taş atana gül attı, onu kovana dua etti. Ama gerçekler ancak o son nefesini verdiğinde, karlı bir kış günü mezarlıkta donmuş bedeni bulunduğunda ortaya çıktı. Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Konya'nın küçücük bir köyünde yıllar evvel Ayşe adında bir kadın yaşardı. 40 yaşına basmıştı ama hiç evlenmemişti. Sebebi belliydi. Doğuştan kamburdu. Sırtı öne doğru eğilmiş, boyu kısa kalmıştı. Yürürken başı hep önündeydi. Sanki toprak onu vuslata çağırıyordu. Ama asıl acı bedenindeki bu eğrilik değildi. Köy halkının ona yönelttiği o hor gören bakışlardı. Çocuklar, "Kambur Ayşe geliyor, yoldan çekilin" diye bağırır. Kadınlar çarşıda onu görünce fısıldaşırdı. "Zavallı kız, kim alır bunu? Allah böyle yaratmış işte. Demek ki bir günahı varmış." Erkekler ise kahvede insafsızca alay ederdi. "Ayşe'yi alsam, kefen param cebimde kalır. Tabutun yarısına sığar nasılsa." Her söz, Ayşe'nin yüreğine bir hançer gibi saplanırdı. Ama o ses çıkarmaz, başını daha da eğer yoluna devam ederdi. Ayşe'nin anne babası çoktan vefat etmişti. Köyün kenarında babasından yadigar virane bir evde tek başına yaşıyordu. Ev öyle haraptı ki yağmur yağdığında damdan su sızar, kış geldiğinde soğuk kemiklerine işlerdi. Ama Ayşe halinden şikayetçi olmazdı. Sabahları erkenden kalkar, zengin ailelerin evlerine temizliğe gider, aldığı 3-5 kuruşla karnını doyururdu. Bazen günlerce aç kalır ama kimseye el açmazdı. "Allah görüyor" derdi içinden, "o bana yeter." Köyde herkes Ayşe'den tiksinirdi. Çarşıda yanından geçerken burunlarını tıkarlar, "Pis kambur" diye azarlarlardı. Ayşe bir keresinde pazarda sebze satmaya çalışmıştı. Tezgahını kurmuş, birkaç domates ve salatalık dizmiş beklemişti. Ama kimse yaklaşmadı. Bir kadın uzaktan seslendi. "Senin elinin değdiği sebzeyi kim yer? Defol oradan." Ayşe o gün siftah edemeden eve döndü. Akşam aç yattı ama gözyaşları yastığını ıslattı. Köyün imamı Hafız Efendi bile Ayşe'ye karşı soğuktu. Bir gün Ayşe caminin avlusunu süpürürken imam çıka geldi. "Ne yapıyorsun sen burada?" diye sordu sertçe. Ayşe titreyerek cevap verdi. "Efendim, avluyu temizliyordum sadece, hayır için." İmam kaşlarını çattı. "Camiye gerek yok, git evine. Zaten sen namazını evde kılarsın değil mi?" Ayşe başını salladı. "Evet efendim" dedi mahcupça. İmam içeri girdi. Ayşe süpürgesini bırakıp uzaklaştı. Kalbi kırıktı ama yine de dua etti. "Allah'ım beni bağışla, belki de layık değilimdir." Köyde düğün olduğunda Ayşe asla davet edilmezdi. "Kambur cadı gelirse düğün uğursuz olur" derlerdi. Bir keresinde genç bir gelin olan Fatma, "Ayşe teyzeyi de çağıralım bari" demişti annesine. Annesi öfkeyle bağırmıştı. "Aklını mı kaçırdın kızım? O uğursuz buraya gelirse belki kocandan olursun, belki çocuğun olmaz. Hayır, o kapıdan içeri girmeyecek." Ayşe bu sözleri komşudan işitmişti. O gece yatağında kıvrandı durdu. "Ya Rabbi, ben mi uğursuzum, ben mi günahkarım?" diye sordu gözyaşları içinde. Ama sonra rahmetli annesinin sesini hatırladı. Annesi ölmeden önce ona şöyle demişti. "Kızım, insanlar dış suretine bakar ama Allah siretine ve kalbine nazar eder. Sen sabret, dua et, iyilik yap. Bir gün herkes anlayacak." O gece Ayşe bir karar verdi. "Madem insanlar benden yüz çeviriyor, o zaman ben gizlice iyilik yapacağım. Kimse görmeyecek ama Allah görecek." Ve o gece gizli bir ibadete başladı. Her akşam el ayak çekilip herkes evine girdiğinde, gece yarısı Ayşe sessizce evinden çıkıyor, köyün mezarlığına gidiyordu. O mezarlıkta yüzlerce kabir vardı. Ayşe her birinin başına oturuyor, Yasin-i Şerif okuyordu. Bazı kabirler çok eskiydi. Taşları yıkılmış, isimleri silinmişti. Ama Ayşe onları da unutmuyordu. "Belki ölenin kimsesi, arkasından bir Fatiha okuyanı yoktur" diyordu. "Ama ben onun için okuyacağım." İlk gece bir tek mezar başında okudu. İkinci gece 2 mezar, günler, aylar, yıllar geçti.
Ayşe her gece gizlice mezarlığa gidiyor, Yasin okuyordu. Tam 20 yıl boyunca bunu hiç aksatmadı. Kışın kar yağsa, yazın sıcak kavursa da Ayşe görevini sürdürdü. Kimse bilmiyordu. Köylüler sıcak yataklarında mışıl mışıl uyurken Ayşe soğuk mezarlıkta diz çöküp dua ediyordu. Bir defteri vardı Ayşe'nin. Eski, yıpranmış bir defter. O deftere ölen her kişinin adını, ölüm tarihini ve kaç kez Yasin okuduğunu not ediyordu. Defter sayfa sayfa dolmuştu. Mehmetoğlu Ali, 1825, 47 Yasin. Hatice kızı Zehra, 1830, 52 Yasin, yüzlerce isim, binlerce dua. Fakat köyde kimse bu hakikatten haberdar değildi. Ayşe'yi hala kambur cadı diye çağırıyorlardı. Bir gün küçük bir çocuk ona taş attı. Taş Ayşe'nin başına isabet etti, kanlar süzüldü yüzüne. Ayşe acıyla inledi ama çocuğa bağırmadı. Sadece mendiliyle kanı sildi ve yürümeye devam etti. O gece o çocuğun adını defterine yazdı. Küçük Hasan bana taş attı. Allah onu bağışlasın, doğru yola iletsin. Köyde bir gün büyük bir hadise yaşandı. Zengin Hüseyin Ağa'nın oğlu hastalandı. Çocuk ateşler içinde yanıyor. Hekimler çare bulamıyordu. Hüseyin Ağa çaresizlik içinde herkese sordu. Ne yapmalıyım? Evladım ölecek. Yaşlı bir kadın akıl verdi. Ağam belki manevi bir sıkıntısı vardır. Köyde bir Allah dostu, bir veli varsa duasını isteyin. Hüseyin Ağa düşündü. Veli mi? Bizim köyde veli mi var? Hafız Efendi'ye gittiler. İmam, benim bildiğim kadarıyla yok ama dua edelim, dedi. Dualar edildi ama çocuk iyileşmedi. Günler geçti, çocuğun hali daha da kötüleşti. Hüseyin Ağa artık umudunu kesmek üzereydi. Tam o sırada kapı çalındı. Açıldığında eşikte Ayşe duruyordu. Kambur, zavallı, hor görülen Ayşe. Elinde bir kase çorba vardı. "Ağam, kusura bakmayın. Duydum ki oğlunuz hasta. Ben bir şifa çorbası pişirdim. Belki şifa olur." Hüseyin Ağa öfkelendi. "Sen kim oluyorsun? Defol. Senin getirdiğini mi içireceğim oğluma? Başımıza uğursuzluk getirme." Ve kapıyı Ayşe'nin suratına sertçe kapattı. Ayşe geri döndü. Çorbayı döktü ama için için ağladı. "Allah'ım," dedi, "ben sadece iyilik yapmak istedim." O gece mezarlıkta Hüseyin Ağa'nın oğlu için sabaha kadar özel dua etti. "Ya Rabbi, o çocuk günahsız. Lütfen ona şifa ver. Babası bana kötü davrandı ama çocuğun ne suçu var?" Ertesi sabah Hüseyin Ağa'nın evinde bir bayram havası vardı. Çocuk ter içinde uyanmış ama ateşi düşmüştü. Annesi şaşkınlıkla bağırdı. "Oğlum, iyileşiyor." Hekimler inceledi, gerçekten de kriz atlatılmıştı. Herkes sevinç içindeydi ama Hüseyin Ağa derin bir düşünceye daldı. "Dün akşam o kambur kadın geldi. Acaba?" diye geçirdi içinden. Ama sonra kafasını iki yana salladı. "Hayır, o mu? İmkansız. Sadece tesadüf." Ve o olayı unuttu gitti. Ayşe ise sessizce işine devam etti. Gündüz temizlikçilik, gece mezarlık bekçiliği, hiç durmadan, hiç şikayet etmeden yıllar su gibi akıp geçti. Ayşe artık iyice yaşlanmıştı. Saçları ağarmış, elleri titrer olmuştu. Sırtındaki kamburluk daha da ağırlaşmış, onu toprağa daha da yaklaştırmıştı. Ama hala her gece mezarlığa gidiyordu. Artık yürümesi zordu, bazen yolda düşüyordu ama düştüğü yerden kalkıp yoluna devam ediyordu. Bir kış gecesi şiddetli bir kar fırtınası çıktı. Köy bembeyaz oldu. Soğuk iliklere işliyordu. Herkes evine, sobasının başına kapandı. Ama Ayşe o gece de mezarlığa gitti. Dizleri titriyor, üşüyordu ama pes etmedi. "Ölüler beni bekliyor," dedi kendi kendine. "Onlar bana güveniyor. Ben onları yalnız bırakamam." O gece Ayşe mezarlıkta Yasin okurken bir şey oldu. Vücudu titremeye başladı, nefes almakta zorlandı. Soğuk artık dayanılmaz hale gelmişti. Ayşe anladı. Yorgun bedeni artık bu yükü taşıyamıyordu. "Ya Rabbi," dedi, "galiba vaktim geldi." Elindeki tesbihi sıkıca tuttu. "Şükürler olsun. Ben vazifemi ifa ettim. Artık emanet senindir." O gece Ayşe eve dönemedi. Sabah köylüler mezarlıkta onu buldular. Bir mezar başında secdeye kapanmış bir halde donmuştu. Ruhunu teslim etmişti. Elinde tesbihi, yanında açık duran Yasin cüzü, köylüler şaşkına döndü. Kambur Ayşe mezarlıkta ne yapıyordu?
diye fısıldaştılar. Kimse bir anlam veremedi. Cansız bedenini kaldırıp evine götürdüler. Cenaze hazırlığı yapılacaktı. Kadınlar evini temizlerken bir şey buldular. Yatağın altında eski bir defter, köyün yaşlılarından Hacer ana defteri eline aldı. "Bu ne?" dedi merakla. Kapağı açıp ilk sayfayı okudu. Gözleri hayretle açıldı, elleri titremeye başladı. "Allah Allah!" diye mırıldandı. Diğer kadınlar merakla sordu. "Ne var Hacer ana, ne yazıyor?" Hacer ana sesi titreyerek okudu. "Bu defter, benim ve Rabbimin arasındaki sır defteridir. İçinde her ölü için okuduğum duaları yazdım. Eğer bu defteri okuyorsanız, ben göçüp gitmişimdir. Lütfen bana dua edin. Ben köydeki her ölen için 20 yıl dua ettim, Yasin okudum. Hiç aksatmadım. Niyetim sadece Allah rızasıydı. Kimseye söylemedim çünkü riya olmasın istedim. Ama şimdi belki birileri bilmeli ki gidenler yalnız değildi. Ben onlar için duacıydım." Kadınlar dondu kaldı. Hacer ana sayfaları çevirdi. Yüzlerce isim, binlerce dua not edilmişti. Her köylünün yakını, her ölen akrabası oradaydı. Hacer ananın babası Ahmet, 1835, 63 Yasin okudu. Fatma'nın annesi Emine, 1840, 58 Yasin okudum. Hacer ana hıçkırıklara boğuldu. "Babam için, Ayşe benim babam için dua etmiş," dedi. Gözlerinden yaşlar boşaldı. Diğer kadınlar da deftere üşüştü, kendi yakınlarının isimlerini gördüler. Hepsi olduğu yere çöküp ağlamaya başladı. "Biz ona ne yaptık?" dedi yaşlı Hatice, sesi pişmanlıkla titreyerek. "Biz ona cadı dedik, uğursuz dedik, kovduk, ezdik, hor gördük. Oysa o, bizim ölülerimiz için geceler boyu dua ediyormuş." Kadınlar dizlerini dövdü, feryat etti. "Allah'ım bizi bağışla, biz ne büyük bir vebal altına girdik, ne büyük bir günaha girdik." Haber köyün dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Kahvede erkekler, çeşme başında kadınlar, sokakta çocuklar hep aynı hakikatten dem vuruyordu. "Bizim hor gördüğümüz Kambur Ayşe bir veliymiş. Tam 20 yıl gizlice o mezarlıkta bizim için dua ediyormuş." Duydukları karşısında beyninden vurulmuşa dönen Hüseyin Ağa, nedametle başını yumruklayarak "Ben ona kapıyı kapattım. O benim oğlum için dua etmişti değil mi?" diye feryat etti. Soluğu Ayşe'nin evinde aldı. Kadınlar hala orada, ellerinde o sır dolu defteri inceliyorlardı. Hüseyin Ağa nefes nefese, "Benim oğlum, orada benim oğlum da yazıyor mu?" diye sordu. Hacer ana titreyen elleriyle sayfaları çevirdi ve aradığını buldu. Hüseyin Ağa'nın oğlu Mustafa, hastalandığı gün sabaha kadar ona şifa ayetleri okudum. Rabbim kabul etti, çocuk iyileşti. Şükürler olsun. Dizlerinin bağı çözülen Hüseyin Ağa, olduğu yere yığıldı, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. O benim evladım için Rabbine yalvarmış. Bense onu kovdum, hakaret ettim. Ne bedbaht, ne zalim bir adamım ben diye inledi. Odadaki herkes hıçkırıklara boğulmuştu. Derken Hafız Efendi içeri girdi. Defteri aldı, göz gezdirdi. Bir sayfada kendi adını görünce donup kaldı. Hafız Efendi beni camiden kovdu. Ama orası Allah'ın evidir, kusur bendedir, demek ki layık değilim. Allah Hafız Efendi'nin ilmini artırsın, onu halkına faydalı eylesin. Koca imam titremeye başladı. Benim için bile hayır dua etmiş. Ben ona sert davrandım. O ise bana gönlünü açmış. Başını ellerinin arasına alıp, "Ayşe bacı beni affet. Ben kör müydüm? O nurlu kalbi nasıl göremedim?" diye ağladı. Defterin sayfaları çevrildikçe sırlar bir bir dökülüyordu. Ayşe sadece Yasin okumakla kalmamış, eline geçen 3-5 kuruşun yarısını gizlice ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Dul Emine'nin kapısına ekmek bıraktım. Allah nasip eyledi, vesile oldum. Yetim Mehmet'in ayakkabısı yırtıktı, birikimimle ayakkabı alıp gece kapısına koydum. Köylüler birbirinin yüzüne baka kaldı. Yıllar önce kapılarında buldukları o gizemli yardımlar, meğer hepsi Ayşe'nin elindenmiş. Köyün en fakir, en hor görülen kadını. Oysa herkesten zengin bir gönle sahipmiş. Genç Fatma bir çığlık kopardı. "Ben evlendiğimde bana dua etmiş. Bak burada yazıyor. Fatma evlendi, Allah yuvasını mamur eylesin. Ben onu düğünüme çağırmamıştım. Annem uğursuzluk getirir," demişti. O ise benim saadetim için yalvarmış. Fatma dizleri üzerine kapanıp
hıçkıra hıçkıra ağladı. Köyün ileri gelenleri toplandı. Muhtar Osman Ağa ayağa kalktı, sesi titriyordu. Ey ahali! Biz büyük bir vebal altındayız. Aramızda bir Allah dostu yaşıyordu, biz onu kambur diye hor gördük. O bize iyilik etti, biz ona zulmettik. Şimdi elimizde pişmanlıktan başka ne kaldı? Ayşe göçtü, fırsat kaçtı. Herkes başını önüne eğmiş ağlarken imam söz aldı. Hayır muhtar bey, ümit bitmedi. Biz Ayşe bacıya hayattayken layık olamadık ama şimdi hatırasına sahip çıkabiliriz. Bu defter bize emanettir. Her yıl mezarı başında Kur'an okuyalım. Ve en önemlisi, bundan sonra kimseyi dış görünüşüyle yargılamayalım. Zira hakkın dostları gizlidir, bilemeyiz. Cenaze günü mahşeri bir kalabalık vardı. Herkes oradaydı. Namazdan önce imam kürsüye çıktı. Kardeşlerim, bugün aramızdan bedeni yorgun ama ruhu kanatlı bir Allah dostu göçtü. Biz ona kambur dedik, Allah ona sevgili kulum dedi. Biz kapımızı kapattık, Allah rahmet kapılarını açtı. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur: saçı başı dağınık, kapılardan kovulan öyleleri vardır ki, Allah'a yemin etseler, Allah onların yeminini boşa çıkarmaz. İşte Ayşe bacı, o nazlı kullardandı. Biz tanıyamadık ama asıl sahibi onu bildi. Tabut omuzlara alındığında gözyaşları sel oldu. Mezarlığa, Ayşe'nin 20 yıl boyunca dua ettiği o topraklara götürdüler onu. Şimdi dualarını okuduğu kabirlerin arasında ebedi istirahatgahına tevdi edilecekti. Ayşe kabre indirilirken birdenbire ortalığa tarifsiz, manevi bir koku yayıldı. Misk gibi, taze gül gibi bir raiha, oradakiler hayretle birbirine baktı. Yaşlı bir adam fısıldadı. Allah dostlarının kabri cennet bahçesi gibi kokar derlerdi. Meğer hakikatmiş. Defin tamamlandığında kimse ayrılmak istemedi. Muhtar, Hüseyin Ağa, Hafız Efendi, kadınlar, çocuklar. Herkesin yüreğinde derin bir sızı vardı. Bir delikanlı mezarın başına atıldı. Ayşe nine, beni affet. Ben çocukken sana taş atmıştım. Bu genç, yıllar önce Ayşe'nin başını yaran çocuktu. Toprağa kapanıp öptü. Ne olur hakkını helal et. Beni Allah'a şikayet etme. Cemaat yavaş yavaş dağılırken Hacer ana kaldı geride. Mezarın yanı başına oturdu. Ayşe bacı, dedi içli bir sesle. Defterinde hepsini bağışladım yazmışsın. Biz sana onca kötülük ettik. Sen nasıl bağışladın? Galiba sen gerçekten melektin, biz ise gaflet uykusunda. Rüzgar hafifçe esti, yapraklar hışırdadı. Sanki Ayşe hoş olsun diyordu. Günler, aylar geçti. Köyde manevi bir iklim yeşerdi. İnsanlar birbirine daha merhametli, daha şefkatli davranır oldu. Fakirler gözetiliyor, hastalar ziyaret ediliyordu. Kimse kimseyi kılık kıyafetiyle, dış görünüşüyle yargılamıyordu artık. Bir gün köye nur yüzlü, beyaz sakallı bir derviş çıka geldi. Meydanda durup seslendi. Ey ahali! Ben uzak diyarlardan geldim. Rüyamda Fahri Kainat Efendimiz buyurdu ki, git şu köye, orada sevdiğim bir kulum vefat etti. Mezarını ziyaret et. İsmi Ayşe imiş, garip bir kadınmış. Mezarı nerededir? Köylüler hayretler içinde kaldı. Derviş devam etti. Peygamber Efendimiz, o kulumu ben sevdim. Çünkü o hiç isyan etmedi, hep şükretti ve affetti buyurdu. Dervişi mezarlığa götürdüler. Eğildi, toprağı öptü, uzun uzun dua etti. Sonra köylülere dönüp, bu mezar mübarektir. Ayşe bacı makam sahibidir, şefaatçidir. Kıymetini bilin, dedi. O günden sonra Ayşe'nin kabri bir ziyaretgah oldu. Dertli gelen deva, hasta gelen şifa buldu biiznillah. Ama en büyük lütuf Hüseyin Ağa'ya nasip oldu. Her gün mezarı ziyaret eden Hüseyin Ağa, bir gün orada uyuyakaldı. Rüyasında Ayşe'yi gördü. Beli düzelmiş, yüzü ayın 14'ü gibi parlıyordu. Tebessümle, Hüseyin Ağa dedi, ben seni çoktan bağışladım. Üzülme artık. Git, hayırlı işler yap, sevabını ruhuma gönder. Hüseyin Ağa, sevinç gözyaşlarıyla uyandı. Malının yarısını fakirlere bağışladı. Köyde güzel bir adet başladı. Her cuma akşamı mezarlıkta toplanılır, tıpkı Ayşe'nin yaptığı gibi Yasinler okunurdu. İmam, Ayşe bacı 20 yıl bizler için okudu, şimdi sıra bizde, derdi. Bir sene sonra muhtar halkı topladı. Ayşe bacının evi yıkılmak üzere. Orayı yıkıp yerine bir aşevi yapalım,
garibanlar doysun, adı yaşasın dedi. Herkes canla başla çalıştı. O virane evin yerinde şimdi Ayşe Ana Aşevi, gönülden gönüle tabelası asılıydı. Açılışta ilk kepçeyi Hacer Ana vurdu. Bu Ayşe'nin bereketidir dedi. Fakat hikaye burada bitmemişti. Çünkü o sır dolu defterin son sayfaları henüz okunmamıştı. Bir akşam Hacer Ana defteri tekrar eline aldı. Sonlara doğru bir sayfada gözleri takılı kaldı. Rabbim, ben göçüp gittikten sonra bir muradım var. Eğer kabul buyurursan bana en büyük müjde olur. 20 yıl bu mezarlıkta yatanlara dua ettim. Karşılık beklemedim. Ama bir arzum var. Keşke kabrime bir uğrayan, ardımdan bir Fatiha okuyan olsa. Yalnız kalmaktan korkarım. Biliyorum layık değilim ama sen kerimsin, senden ümit kesilmez. Hacer Ana'nın gözyaşları sayfaya damladı. O mübarek kadın kendini bile layık görmüyormuş. Sayfayı çevirdiğinde ise yüreğini dağlayan o son duayı gördü. Allah'ım, şayet bu defteri birileri okursa son ricamdır. Lütfen köyüme, komşularıma beddua etmesinler. Onlara kızmasınlar. Ben onları sevdim. Hepsini bağışladım. Onlar bana kötülük ettilerse de bilmezliklerinden ettiler. Hakikati göremediler. Affet onları ya Rabbi. Ben razıyım. Sen de razı ol. Mahşer günü onlara şefaatçi olabileyim. Hacer Ana okuduklarına inanamadı. Biz onu ezdik, o bizim affımız için yalvarmış diye feryat ederek köylülere koştu. Son sayfalar okunduğunda köy meydanında çıt çıkmıyordu. Her cümle bir hançer gibi yüreklere saplanıyor, her kelime pişmanlığı artırıyordu. Ve defterin en sonundaki, vefatından bir gün önce yazılmış satırlar. Bugün çok yorgunum. Vakit tamam gibi. Korkum yok. Vuslat heyecanım var. Rabbime kavuşacağım. Ona ne diyeceğim? Belki, ya Rabbi, kulluğumu tam yapamadım ama kalbimi kimseye kapatmadım derim. Umarım kabul eder. Köyüme, mezarlığıma, hepinize veda ediyorum. Hakkım helal olsun. Gözyaşları içinde muhtar ayağa kalktı. Artık söz bitti, dedi. Biz Ayşe bacıya bu dünyada hakkını veremedik ama ahirette onun şefaatine muhtacız. Şimdi onun ruhunu şad edelim. O gün köyde kazanlar kaynadı, yetimler giydirildi, Kur'anlar okundu. Yapılan her hayır, edilen her dua, Kambur Ayşe'nin aziz ruhuna hediye edildi. Aylar geçti, mevsimler döndü, lakin köyde Ayşe'nin hatırası hiç solmadı. Aksine her geçen gün daha da yeşerdi. Mezarının başına her gün ziyaretçiler geliyordu. Ancak asıl mucize toprağın altında değil, üstünde, köyün ta kendisinde yaşanıyordu. Eskiden kavgalı olan komşular barıştı. Ayşe bacı bizi affetti, biz de birbirimizi affetmeliyiz dediler. Yıllardır küs olan akrabalar kucaklaştı. Zenginler fakirlere daha çok el uzattı. Köy adeta manen yeniden doğdu. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Ayşe bacı bu köyü değiştirdi. O, hayata gözlerini yumduktan sonra köyümüz hayata gözünü açtı. Bir gün köye şehirden, kılık kıyafeti düzgün, hali vakti yerinde orta yaşlı bir adam geldi. Muhtara sordu. Burada Ayşe adında bir hanımefendi yaşamış, mezarını ziyaret etmek istiyorum. Muhtar hayret etti. Tabii götürürüm ama siz kimsiniz? Ayşe bacıyı nereden tanırsınız? Adam gözleri dolarak anlatmaya başladı. 15 yıl evvel bu köyden geçiyordum. Çok hastaydım. Yollarda perişan olmuştum. Kimse yüzüme bakmadı, bana yardım etmedi. Ama bir kadın geldi. Beli bükük, kambur bir kadın. Beni evine götürdü, aş verdi, ilaç verdi, iyileştirdi. Bir hafta kaldım hanesinde. Bana bir ana şefkatiyle melek gibi davrandı. Giderken ona para teklif ettim ama asla kabul etmedi. Git evladım, dedi. Allah seni korusun. Yolun açık olsun. Ben şehre döndüm. O duayla işlerim açıldı. Hayatım değişti. Hep düşündüm. O mübarek kadına bir iyilik yapmalıyım diye. Şimdi geldim ama öğrendim ki Hakk'a yürümüş. Muhtar onu kabristana götürdü. Adam mezar başında diz çöküp gözyaşlarına boğuldu. Ayşe ana, ben seni hiç unutmadım. Sen benim hayatımı kurtardın. Şimdi ben de senin hatıranı yaşatacağım. Cebinden bir kese altın çıkardı, muhtara uzattı. Bu parayla köy meydanına güzel bir çeşme yaptırın. Adı Ayşe Ana Çeşmesi olsun. Gelip geçen içsin, ruhuna bir Fatiha okusun.
Muhtar gözyaşlarıyla emaneti kabul etti. O yıl köye suyu gürül gürül akan güzel bir çeşme yapıldı. Mermer kitabesine şu sözler kazındı: Ayşe ana çeşmesi, rahmetle anıyoruz. İnsanlar artık su içerken dua ediyordu. Allah Ayşe bacıdan razı olsun. Fakat sırlar tükenmemişti. Hacer ana, Ayşe'den kalan defteri tekrar tekrar okurken bir şey fark etti. Bir sayfada şifreli gibi duran, karmaşık harflerden oluşan bir yazı vardı. Bu ne ola ki diye düşündü. İmama gösterdi. Hafız Efendi dikkatle inceledi. Bu bir şifre değil, ebced hesabıyla düşülmüş bir not, dedi. Çözelim bakalım. Birlikte uğraştılar. Harflerin sırrı çözüldüğünde ortaya şu cümle çıktı: Gerçek hazine, köyün kör kuyusunun dibindedir. Herkes hayretler içinde kaldı. Kuyu mu? Hangi kuyu? Köy meydanının köşesinde, yıllardır kullanılmayan eski bir kuyu vardı. Muhtar ve yanındakiler kuyuya indi. Dibinde birikmiş balçığı temizlediler, taşları kaldırdılar. En altta toprak bir testi buldular. Heyecanla yukarı çıkarıp açtılar. İçinde bekledikleri gibi altınlar yoktu. Ama altından daha kıymetli bir şey vardı. Ayşe'nin bizzat kaleme aldığı bir mektup. Mektup meydanda yüksek sesle okundu. Şöyle sesleniyordu Ayşe ana: Benim aziz köylülerim, gönül dostlarım, eğer bu mektubu bulduysanız, demek ki beni aramış, beni anlamaya çalışmışsınız. Bu beni bahtiyar eder. Bu testide dünya malı yok ama daha değerli bir hakikat var. Ben 20 yıl o mezarlıkta dua ettim. Bunu size övünmek için değil, bir hakikati haykırmak için söylüyorum. Her insan değerlidir. Allah kimseyi boşuna, hikmetsiz yaratmaz. Ben kambur olarak doğdum, bu benim imtihanımdı. Sizin imtihanınız ise başkaydı. Belki zahirde sağlıklısınız ama kalbiniz hasta olabilir. Belki zenginsiniz ama ruhunuz fakir olabilir. Herkesin bir imtihanı var. Mühim olan o imtihanda nasıl karşıladığımızdır. Sizden tek bir dileğim var. Birbirinizi sevin. Kimseyi hor görmeyin, dışlamayın. Çünkü bilmiyorsunuz. Belki bir gün siz de dışlanırsınız. O zaman anlarsınız o acının ağırlığını. Benim için ağlamayın, kendi halinizi düşünün. Ben artık huzurdayım. Peki ya siz? Vicdanen huzurlu musunuz? İşte asıl mesele bu. Hepinizi hakkıyla seviyorum. Ayşe. Mektup bittiğinde meydanda derin bir sessizlik hakimdi. Herkes başını önüne eğmiş düşünüyordu. Muhtar başını kaldırdı, gökyüzüne baktı. Ayşe bacı haklı, dedi. Biz onu kaybettik ama sayesinde kendimizi bulduk. Bu onun bize son hediyesi. O gün köyde büyük bir karar alındı. Her yıl bir Ayşe Ana Günü tertip edilecekti. O gün kimse kimseyi dış görünüşüyle yargılamayacak, herkes birbirine iyilikte yarışacaktı. İlk anma günü büyük bir şenlikle, dualarla kutlandı. Zenginler sofra kurdu, fakirler nasiplendi. Hastalar ziyaret edildi, gariplerin gönlü alındı. Çocuklara Ayşe'nin o ibretlik hikayesi anlatıldı. Küçük bir kız sordu: "Nine, Ayşe ana şimdi nerede?" Hacer ana nemli gözlerle gülümsedi. "O şimdi cennet bahçelerinde yavrum. Allah'ın katında. Artık ne kamburluk var, ne acı. Sadece huzur var." Kızcağız düşündü. "Ben de Ayşe ana gibi olmak istiyorum." Hacer ana onu bağrına bastı. "O zaman asla kimseyi dış görünüşüyle yargılama. İnsanların içine, kalbine bak. Çünkü asıl güzellik oradadır." Zaman akıp geçti. Köy büyüdü, gelişti ama Ayşe ana hiç unutulmadı. Mezarı hala ziyaretgah, çeşmesi hala sebil, aşevi hala dertlilere derman. Her köşede onun aziz hatırası yaşıyor. Vakti gelip de Hacer ana ölüm döşeğine yattığında etrafında torunları, torunlarının çocukları vardı. Son nefesini vermeden önce dudaklarından şu sözler döküldü: "Ben Ayşe bacıma gidiyorum. Ona soracağım, beni affettin mi diye. Rabbimden ümidim odur ki affetmiştir." Gözlerini yumdu, son nefesini verdi. Ama yüzünde nurani bir tebessüm asılı kaldı. Sanki bir dostu görmüş, vuslata ermişti. Hacer ana bir vakitler nefsine uyup Ayşe bacıya haksızlık etti, lakin sonra onun en sadık dostu oldu. İşte tövbenin gücü budur. Kul hata yapar ama telafi de edebilir. Ayşe bacı affetti. İnşallah Allah da affetmiştir. O gün Hacer ana, vasiyeti üzerine Ayşe'nin mezarının yanı başına defnedildi. Dünyada komşu,
ahirette yoldaş olsunlar dediler. İki mezar yan yana. Biri sabır timsali bir veli, diğeri nedametle arınmış bir kul. İkisi de rahmet-i Rahman'a emanet. Bugün aradan bir asır geçmesine rağmen o köyde Ayşe Ana'nın menkıbesi anlatılır. Dedeler torunlara, nineler kızlara nakşeder bu hikayeyi ve şu ders verilir: sakın ola kimseye dış görünüşüyle kıymet biçme. Belki o hor gördüğün Allah'ın nazlı bir kuludur. Bir okur şöyle yazmış: yıllardır komşuma kılık kıyafeti yüzünden mesafeliydim. Ayşe Ana'yı okuyunca utancımdan yerin dibine girdim. Gittim, helallik istedim. Şimdi en yakın dostum oldu. Bir başkası, iş yerimde engelli bir kardeşimizi işten çıkarmayı düşünüyordum. Bu hikaye beni kendime getirdi. Şimdi o kardeşimiz benim en kıymetli yardımcım. Ayşe Ana'nın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Zira niyeti tam da buydu. İnsanları değiştirmek, katılaşmış kalpleri yumuşatmak. Bunu başardı. Eğri bedeniyle değil, dosdoğru kalbiyle yaptı bunu. Kıymetli dostlar, Kambur Ayşe'nin hikayesi bize şunu öğretti: İnsanın asıl güzelliği suretinde değil, siretindedir. Boyu posu değil, gönlünün enginliğidir insanı hak katında yücelten. Belki bizim etrafımızda da nice Ayşeler var ama biz dünya gözüyle baktığımız için o gizli hazineleri göremiyoruz. Rabbim bizlere, insanlara dış görünüşüyle değil, kalp gözüyle bakabilmeyi nasip eylesin. Eğer bu hikaye sizin de kalbinize dokunduysa, videoyu beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak bu iyilik halkasının büyümesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki ibretli hikayemizde buluşuncaya dek kalbinizden merhamet, hanenizden huzur eksik olmasın. Allah'a emanet olun.